Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 20. bölümün 3. kısmındayız. Burada ben aslında Scott Peck'in müzakeresine ilave bir bölüm açtım ve bencillik kavramını tartışmaya açmak istedim. Neden bencilliği tartışmamız lazım? Çünkü bencillik bireyselleşmeyle karıştırılıyor. Şimdi ben hep bütün tartışmalarda, derslerimde vurguluyorum. Bireyselleşme çok iyi bir şey. Bireyselleşme nitelikli insanın ortaya çıkması. Bireyselleşme özgür insanın ortaya çıkması. Ama bireyselleşmeyi bencillik olarak nitelerseniz, sevgiyi bağımlılık olarak nitelerseniz sevgi de kötü olur. Bireyselleşme de kötü olur. Ama tanımınız yanlış olduğundan bunlar kötü olur. Onun için bireyselleşmenin bencilleşme olmadığını, sevginin bağımlılık olmadığını, bunların tekamül yani ruhsal anlamda kişinin kendini gerçekleştirmesi, özgür alanlar sunması, başkalarının üzerindeki tahakkümünü reddetmesi ama başkalarının tahakkümünü reddetmekle beraber nitelikli ilişkiler kurabilmesi için temel şartlar olduğunu ifade etmiştim. Peki bencillik neden ortaya çıkar? Şimdi bencillik aslında birçok nedene dayanır. Yani bizi bencil yapan şey toplumun sırtımıza ya da ailemizin ya da sosyal çevremizin ya da kendi psikolojik yorumlamalarımızın getirdiği izleri taşıyarak biz bu bencillik duvarlarını inşa ederiz. Ve çevre, kişisel deneyimler ve psikolojik tutumlar bencilliğin ortaya çıkışının en temel unsurdur. Şimdi insan aslında kendini korumak için alanlar oluşturur. İnsan kendini korumak durumundadır zaten. Yani niye kendimizi korumayalım? Ama kendimizi korurken başkalarının alanlarına girip onlara zarar veriyorsak, kendimizi korurken bir takım yanlışlara imza atıyorsak, kendimizi korurken diğer insanları önemsemiyorsak işte bencil bir tutuma evrilmiş oluyoruz. Ve burada da en temel şey şu aslında. Bencil tutumun temelinde çocukluk deneyiminin olduğunu görüyoruz. Scott Peck'in kitabına dair ilk müzakeremizde de ifade etmiştik. Bir çocuğun aslında ilk tecrübe etmesi gereken şey sevgi ve ilgi. Şimdi çocuklarımız aslında çoğu kez suçlayıcı konuşmalar yapıyoruz. Belli bir yaş grubuna gelmiş insanlar özellikle bunların yaşam biçimlerini ciddi anlamda eleştiriyorlar. Aslında eleştirilmesi gereken o çocukları yetiştiren kişiler. Yani bizleriz. Yani eleştireceksek kendimizi eleştiririz. Ve burada da eğer sevgi ve ilgi eksikliğini ana baba sosyal çevre gösteriyorsa bu çocuklar o sevgi ve ilgi eksikliğini tatmin edecek başka yerler bulacaklar. Ya da o sevgi ve ilgi eksikliğini kendi eşine, çocuğuna da uygulayacak ve patolojik bir karakter olarak aile kuracak. Yani senin sevgi ve ilgi eksikliğin o çocuğun kurduğu aileye, sosyal çevreye ve toplumun yaşamına da etki edecektir. Ve travmatik yaşantılar ikinci unsur olarak ifade edilir belki burada. Ve burada da insanların yaşama dair umutlarının yok edilmesi, travmaları, olumsuz yaşadığı deneyimler, sevgiye dair olumsuz tecrübeler ve özgüven eksikliği bu kişilerin koruma alanlarını, koruma duvarlarını daha sert ve yüksek kurmalarına neden olacaktır. Ve bunu sağlarken de toplum eğer karşısındaki insanlar bunu kendi çıkarları için kullanıyorsa topluma karşı olan güvenini de kaybedecektir. Scott Peck bir örnek vermişti. Çocukluğunda sevgi ve ilgi eksikliği olan hastasının ileride de diğer insanlara güvenirken eşine karşı olan güveninde her zaman sorun yaşadığını ve sürekli olarak kendisine güvenen insanların çıkmayacağını, güvendiği insanların yanlış davranışlarda bulunduğuna dair bir görüşe sahip olduğunu söylemişti. Aslında bu onun çocukluktan gelen travmasının neticesiydi ve toplumsal yaşamın içerisinde bunu onayıcı örnekleri örnek alıyor ama bunun dışındaki örnekleri göremiyordu. Niye? Çünkü zihinsel şartlanma bizi ne yapıyor? Daha çok dikkat ettiğimiz, daha çok dikkatini çektiğimiz yönlere savuruyor. Şimdi peki biz bencil miyiz? Yani siz de kendinize sorabilirsiniz. Yani acaba aramızda benciller var mı? Şimdi hocam yani siz kendinizi direkt olayın dışına çıkartıyorsunuz diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var. İnsanlar zaten çoğu şeyde böyle davranırlar. Yani kendilerini sorgulamazlar, karşısındaki insanları sorgularlar. Halbuki sorgulamaya nereden başlamak gerekir? Öncelikle kendimizden başlamak gerekir. Yani biz empati yeteneğine sahip miyiz? En temel şey bu. Yani bir davranışı sergilerken acaba bu davranış bana yapılsaydı nasıl davranırdım? Acaba ben bu tip bir durumda ne yapardım? Ben karşımdakine böyle davranıyorum ama o karşımdaki bana böyle davransaydı nasıl davranırdım şeklinde bir soru sormak aslında bencilliğin en temel ilaçlarından birisi. İkinci olarak bizim sosyal çevremizde, yakın arkadaşlarımızdan, yakın çevremizde ya da düşmanlarımızdan insanların tutumları ve davranışları bizim bencilliğimizin ya da bencil olmayışımızın göstergeleri halindedir. Ve bunlara dair geri dönüşler bize önemli şeyler
söyler. Ve bu noktada bir şey daha var. Bencilliği aşmanın en önemli yolu kişinin insani bir karakter gelişimini sağlaması, paylaşıma, yardımlaşmaya ve diğer insanların duygularını anlamaya dönük bir tutum içerisinde olmasını gerektirebilir. Ve bu aslında kişinin kendi başına yapacağı şeylerdir. Bir de bunun aşamadığımız ve etrafımıza zarar veren bir boyuta geldiğini düşünürsek, yani bencilliğimiz sadece kendimizle ilgili değil, ailemize, çocuğumuza ve işte sosyal çevremize etki eden bir duruma gelmişse, o zaman da ne yapmamız lazım? Uzman yardımı almamız gerekebilir. Çünkü demek ki bu olayı kendimiz tahlil edip bunun üstesinden gelemiyoruz ve çevremize ve kendimize zarar veriyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Uzman yardımıyla bu işi çözecek bir tutuma girmemiz bu noktada çözüm olabilir. Bencil insanı nasıl anlarız? Yani kendimizde de bencillik varsa bunu nasıl anlarız? Şimdi bencil insan sadece kendi duygu ve düşüncelerini önemseyen, karşısındaki insanların duygu ve düşüncelerine önem vermeyen ve bunları yaparken de sürekli olarak ben merkezli bir tutumun içerisinde hareket eden insanların tutumlarıyla ortaya çıkar. Yani biz eğer kendi fikirlerimizi merkeze alarak diğer insanları yargılıyorsak ve kendi yaşam biçimimize saygı göstermesini isterken diğer insanların yaşam biçimlerine saygı göstermiyorsak aslında bu bencilliğin içerisindeyiz demektir. Toplumun genel tutumuna işte sosyal medyada da çevrede baktığım zaman bu bencil tutumu çok açık bir şekilde görebiliyorum. Neden görebiliyorum? Şundan dolayı. Mesela hukuki bir şeyi tartışıyoruz. Hukuki bir şeyi tartışırken bu şeyin A ya da B tarafından yapılması sonucun ya da yargının değişmesine neden olmamalı. Yani yanlışsa yanlış olmalı. Ama kişi eğer kendisi yapmışsa olayı farklı değerlendiriyor. Karşısındaki insan yapmışsa daha farklı değerlendiriyor. Ya da kendi desteklediği kitle yapmışsa farklı yorumluyor. Kendisine karşı olumsuz bir şey yapmışsa farklı yorumluyor. Halbuki nitelikli insan ne kendisine yapılan yanlışı ne de başkasına o yanlışı yapmayı reddeden insandır. Yani her zaman için doğrunun yanında yer alan, her zaman için doğru tutumları destekleyen, ne kendisine hakaret ettiren ne de başkasına hakaret etmeyi normal gören, normal sayan insan olmalıdır. Onun için de bencilliği sadece kendi çıkarlarımız için değil, toplumsal yaşamın içerisinde de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek bir nitelikli, kaliteli insanlarla yaşamak olarak düşündüğümüzde oralarda da görebiliyoruz. Yani hakikatin buharlaştığı insanların buralarda karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Şimdi burada bencil insan özelliklerini söyleyerek bugünkü bölümde bitirelim. Şimdi bencil insanla ilgili demin de söyledik. En önemli belirgin özellik neydi? Empati eksikliği. Yani kendisine yapılan bir hareketi başkasına yaptığı zaman nasıl bir etki yapıyor bunu düşünmüyor. Başkası kendisine bir hareket yaptığı zaman bundan rahatsız olurken kendisi aynı hareketi başkasına yapabiliyor. Bu bencil insanın en temel niteliklerinden bir tanesi. İkincisi sürekli kendini ön planda tutma isteği. Bu da demin de söylediğimiz sevgi ve beğenilme isteğinin göstergesi. Yani eğer çocukluktan itibaren sevgi ve beğenilme isteği tatmin olmamışsa, sosyal çevrede bu eksik kalmışsa bu insanların farklı davranış kalıplarına girdiğini görebiliriz. İşte bugün sosyal medyanın da işte o beğeni ve sevgi ihtiyacını tatmin etme noktasında farklı bir boyut kazanması insanların aşırılıklarla öne çıkmasına neden olabiliyor. Bu aşırılıklar da tabii kimi zaman insanların ileride utanacağı şeyleri yapmasını, işte sadece kendisinin değil ileriki yaşamda aile fertlerinin dahi utanacağı şeylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Onun için kişilik onuru ve kişilik gelişimi sevgi ve saygıyla oluyor ve bu da ilk ailede başlıyor. Eğer bunu geliştiremezsek işte o sosyal medyada ya da toplumsal yaşamın içerisinde gördüğümüz aşırılıkları görme durumuyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Şimdi bencil insan biraz daha manipülatif oluyor. Yani olayları yönlendirirken kendi çıkarlarına dönük olarak yeni bir hikaye oluşturabiliyor ve bu şeyi başka olayları kendi istediği şekilde yönlendirmek için kullanabiliyor. Ve bir başka özellik de eleştiriye kapalı olma. Yani siz de eleştiriye kapalıysanız o zaman yine bencillikle ilgili kendimizi sorgulamamız gereken bir nokta olduğunu düşünebiliriz. Şimdi eleştiri nasıl olmalı? Yani her eleştiriye açığım hocam, eleştiri yapmalı. Şimdi eleştiri de tabii nitelikli eleştiri ise eleştiri olarak kabul edilir. Yani karşımızdaki insan sizi yıpratmaya, yok etmeye, bir saldırıya dönüştüren bir şey yapıyorsa bu başka bir şey. Ama sizi geliştirmeye, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koyuyorsa bu bizi geliştirmeye dönük, ileriye dönük olarak sağlıklı bir bireyin ortaya çıkması için yapılan bir şeydir. Bunlara saygı duymak lazım. Onun için de eleştiri dediğimiz şeyin yaşamımızda bir yerinin olması ve nitelikli eleştirilere her zaman için açık olmamız gerekiyor. Verme değil, alma odaklı bir yaklaşım. Yani önceki bölümlerde bağımlı kişilik özellikleri ilgili söylediğim şey buydu. Kendisi
başkasına bir şey verip emek sarf edip onlarla nitelikli ilişkiler kurmak yerine sadece ve sadece kendini doyurmaya çalışan bir nitelikli hareket ediyordu. Ve demin ki yine beğenilme isteğiyle ilişkili bir şey, sürekli onay ve takdir edilme isteği de yine bu kişilerin özellikleri. Ayrıca bencilliğin temel şeyinde aslında bağımsız olayım derken bağımsız olmayıp yıpratıcı bir kişiliğe dönüşebiliyor. Neden? Çünkü bencil bireyler başkalarıyla olan ilişkilerinde uyumlu bir sosyal alan yaratamadıkları için bunu bir bağımsızlık gösterisi gibi ya da özgürlük gösterisi gibi sunuyorlar. Ama özgürlük dediğimiz şeyin sosyal yaşamın içerisinde diğer insanlarla olan ilişkilerimizde kendi haklarımızı ortadan kaldırmayacak ama karşımızdaki insanların haklarına da halel getirmeyecek bir bakış açısıyla geliştirmesi gerektiğinde ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu kişilerin en bariz, belirgin niteliklerden birisi de bireysel alanda kıskançlık ve rekabetçi tutum diyebiliriz. Ben önceki müzakeremizde gıpta, haset ve kıskançlığı analiz etmiştim. Burada gıptanın bildiğiniz üzere en iyisi olduğunu, yani ondaki olan, yani karşımızdaki insanlarda olan nimetin bizde de olmasının arzulamamız olduğunu, kıskançlığın ise bir rekabet halinde ondaki nimetin bizde de olması isteğinin olduğunu söylemiştim. Ama hasedin dinen de en büyük günahlardan birisi olarak ve kaçınmamız gereken bir durum olarak ifade edilen hasedin karşımızdaki insanın o nimeti kaybetmesiyle hiçbir kaybımız olmamasına rağmen yok olup gitmesini istemek, yani bizzat kötülüğü istemek şeklinde nitelendiğini söylemiştim. İşte onun için de bencil insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi de karşısındaki insanların kazanımlarının kendilerine herhangi bir zarar versin vermesin yok olup gitmesini istemeleri diyebiliriz. Yani aslında burada da bencil insanlar birey olamamış, bireyselliğini tamamlayamamış, ruhsal tekamülünü oluşturamamış insanlar ve o kişinin kendini gerçekleştirme sürecini olumlu bir şekilde noktalamış insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ben Scott Peck'in Sevgisiz Kateksis bölümünden gerçekleştirdiğim 3 bölümlük müzakerenin son bölümünü bencillikle noktalamış olayım. Yine sizlerin bencillik konusundaki görüş ve önerilerini de yorum bölümüne bekliyorum. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.